Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz takımı nasıl yaptığımı paylaşacağım. Geçenlerde kendi kendime bir soru sordum. Dedim ki, acaba hiç pen satmadan bir kıyafeti üzerimize oturtabilir miyiz? Daha sonra aklıma bir fikir geldi, denedim ve sonuç ortada. Hiç uzatmak istemiyorum ve hemen nasıl yapıldığına geçmek istiyorum. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Takımım için 2 metreye yakın viskon kumaş kullanacağım. Ben bunu zaten daha önce Instagram'dan paylaşıp ne dikeyim diye size sormuştum. Tulum tarzında şeyler geldiği için ben de böyle bir takım yapmak istedim. İlk olarak pantolon dikimiyle başlayacağım. Aslında pantolon dikmek çok basit bir şey ve sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Daha farklı bir pantolon yapmak isteseniz bile çok fazla değiştireceğiniz şey olmuyor ama yine de göstermek istedim hızlıca bir. Kumaşımı enine doğru 4 kat katlıyorum. Kalıp olarak kendi diktiğim pantolonumu kullanacağım. Onu da 2'ye katlıyorum ve kat yerinden kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarında pay bırakarak kesiyorum. Pantolonumuzun belini ne kadar uzun istiyorsak şu anda o kadar uzun kesmemiz gerekiyor. Daha sonradan kemer ekleyeceğim ama bel boyunda bir değişme sağlamayacak bize. Arka parça için popoya doğru birazcık çapraz kesiyoruz. Bunu kaçırmayın. Kat yerlerini de ayırdım çünkü ben kenarından fermuar yapacağım. Parçalarımdan 2 tanesini kenara alıyorum ve 2 tanesini ön parça için keseceğim. Bacak kısmından A kısmına kadar hafif darlaştırıyorum. Aynı şekilde A kısmı da içeriye alıyorum. Ve belini de yanlarla aynı olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra bir ön ve bir arka parçamı alıyorum. Aralarına bir gizli fermuar yerleştiriyorum. Mükemmel gizli fermuar nasıl dikilir bunu bütün ayrıntılarıyla size anlatmıştım. Ekranın sağ üst köşesindeki çıkan videodan siz de öğrenebilirsiniz. Daha sonra diğer iki parçamı da direkt alıyorum ve kenarından dikiyorum. Burada benim kumaşım hafif böyle sanki yamulmuş gibi, yani birazcık yıpranmış sanırım, oldukça uzun süredir bendeydi. Onun için yan kısımları direkt böyle çizgi devam ediyormuş gibi olmadı maalesef. Daha böyle tok kumaşlarla çalışırsanız daha güzel olur. Ama böyle tiril tiril uçuş uçuş bir takım için de kesinlikle viskonu öneriyorum. İki parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerlerden, yani A kısımlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Orta kısmından tutup ikiye katlıyorum. Böylece pantolon şeklini aldı gördüğünüz gibi. Şimdi bu ara kısmını dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi belini yapmaya. Belinin kemeri için bir şerit keseceğim. Ne kadar kalın bir kemer istiyorsanız o kadar kalın kesin. Benimki yaklaşık 3 santimdi. Onun için ben 3-3-6 bir de paylarla beraber 7 santim genişliğinde bir parça kestim. Ayrıca çizgileri dikine kullandığım için kemerde yatay kullandım. Kemer parçamı kestikten sonra her iki kenarından minicik içeriye doğru kıvırıp güzelce ütüledim. Daha sonra tekrardan ikiye katladım ve tekrardan ütüledim. Çok temiz kapalı bir kuşak elde ettim yani. Uç kısmını da minicik içeriye doğru kıvırıyorum ve tam fermuarımın olduğu kenardan başlayarak belime geçiriyorum. Geçirirken tam bu orta kısmına pantolonumun bel kısmını yerleştiriyorum ve kalan kanadı üzerine kapatıyorum. Güzelce ütülediğim için dümdüz birbirinin üzerine oturuyor ve çok güzel bir dikiş yapmış oluyoruz. Gösterdiğim yerlerden belini çepeçevre dikiyorum. Gördüğünüz gibi kemerim sayesinde fermuarım da oldukça temiz görünüyor. Ayrıca son olarak da pantolonumun paçalarını içeriye kıvırarak diktim. Böylece pantolonum hazır oldu.
Şimdi sıra üst parçada. Bunu aslında bir crop tarzında da yapabilirsiniz. Yani tek giymek için de yapabilirsiniz. Bence gerçekten hoş duruyor. Bunun için videonun başında belirttiğim gibi pens atmadan üzerime direkt bir parçayı oturtturmak istedim. Arka tarafına gip elastiği uygulaması yapacağım. Ön taraftan düz kumaş gibi duracak ama direkt üzerime oturacak. Göz kararı genişlikte bir parça kestim. Kumaşım zaten çok temiz bir kumaş değildi. Çıkabildiğince kestim ben. Ama oldukça da fazla yetti. Şimdi bu kumaşın bir kısmına, ki bu da sırt ölçünüzün yaklaşık 1,5 katı olsun bence, orayı gip elastiği ile bol bol dikiyorsunuz. Ben daha önce gip elastiğinden bir elbise yapmıştım. Şu anda ekranın sağ üst köşesindeki çıkan videodan gip elastiğinin ayrıntılı bir şekilde nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Parçamın bir bölümünü lastikle diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu aşamadan sonra üzerimde denedim ve genişliğini ayarladım. Gördüğünüz gibi oldukça fazla bir pay çıktı. Denediğinizde arka kısım ne çok fazla gerilsin ne de çok fazla bol dursun. Tam ayarını tutturun. O kısmı kesiyorum. Daha sonra parçamı ikiye katlıyorum ve kenarlarından birleştiriyorum. Ve üst parçam bu şekilde görünüyor. Ve askılarımı hazırlayacağım. Askılarımı ben bağlamalı yapmak istediğim için 4 tane askı parçası hazırladım. Ve hepsi uzun parçalar. Bunları dikine doğru ikiye katlayıp kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra ipin ucunu bir tel tokaya bağlayarak içinden geçiriyorum ve düzüne çeviriyorum. Bu dar şeyleri en kolay düzüne çevirme yöntemi bence. Güzelce ütüledikten sonra da askılarım bu şekilde görünüyorlar. Şimdi bunları üst parçaya sabitleyeceğim. 2 tane ön tarafıma, 2 tane de arka tarafıma askılarımı iğneliyorum. Kenarlara olan uzaklıklarının aynı olmasına dikkat ediyorum. Askılarımı yerleştirme biçimim burada önemli. Gördüğünüz gibi aslında yukarı bakması gerekiyor askıların. Ama temiz bir bitiş sağlamak için ben aşağıya doğru bakıtıyorum ve o şekilde iğneliyorum. Buralardan tutturmak için minik minik diktim. Şimdi sıra geldi astarı yapmaya. Ben bunu astarlı yapmak istedim çünkü kumaşım aşırı inceydi. Astarı yapmak için ben penye kumaş kullanıyorum. Bu böyle hafif tok ve gerçekten çok pamuklu olduğu, güzel olduğu belli olan bir penyeydi. Burada tek önemli olan şey astarınızın gerçekten çok esnek olması gerekiyor. Yani o gip elastiğiyle yaptığımız lastikli kısım kadar en azından esnemesi gerekiyor. Parçamı büzgülü haliyle astarımın üzerine koyuyorum ve daha sonra ondan bir tık daha geniş olacak şekilde kesiyorum. Burada çizmeye üşenirseniz diye bu şekilde katlaya katlaya kesme yöntemi işe yarıyor, haberiniz olsun. Bu parçamı da kenarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Dikiş kısmını ben arka ortaya alacağım. Birleştirmeden önce dış kısımda dikiş görünmesin diye astara ben etiketimi dikmek istedim. Etiketimi de diktikten sonra sıra geldi parçaları birleştirmeye. Öncelikle dış parçamın arka ortasını buluyorum ki dikişle arka ortayı denk getirebileyim.
Bir parçam düz, bir parçam tersken birbirinin üzerine giydiriyorum. Burada aslında hangisinin ters hangisinin düz olduğunu çok bir önemi yok. Sadece içeride birbirlerinin yüzlerine baksınlar yeter. İğnelediğim yerle dikiş kısmında üst üste bindirdikten sonra burayı çepeçevre dikiyorum. Burada askılara dikkat edin, dikiş dikerken araya kaynamasınlar, onları da dikmeyin. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şöyle çevirdiğimde gördüğünüz gibi yaka kısmı dümdüz bir şekilde birleşmiş oldu. Bu şekilde yaka kısmını oldukça güzel temizlemiş olduk. Bunun kenarından tekrardan diktim ki astar dışarıya çıkmasın. Bu kısmı çekmeyi unutmuşum ama en son olarak da bu açıkta kalan kenarları birleştirecek şekilde overlock çektim ve daha sonra içeriye katlayarak direkt diktim. Böylece takımım bitmiş oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.